Merhaba canlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda burun kanamasını inceleyeceğiz. Burun kanaması nedir, nasıl olur, neden olur, nasıl müdahale edilir? Bunları anlatacağım size. Bu videomuz iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda neden olur, nasıl müdahale edilir bunu anlatacağım. İkinci kısımda biraz daha detaya gireceğim. İşte burun kanamasında neden o şekilde müdahale etmeliyiz veya neler yapmalıyız bunlara biraz daha değineceğiz. O yüzden eğer ilgilenmeyen arkadaşlar varsa detayıyla birinci kısmı izledikten sonra videodan ayrılabilirsiniz. Öncelikle sayalım bakalım burun kanaması neden olur? Burun kanaması fiziksel etkenlere bağlı olarak veya vücuttaki bazı bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkar. Fiziksel etkenler nelerdir? Hava sıcaklığındaki ani artışlar ve azalışlar, yüksek irtifa ya da buruna gelen darbeler sonucu oluşan travma neticesinde fiziksel etkenlere bağlı olarak burun kanaması oluşur. Fiziksel etkenlerin haricinde de hipertansiyon yani yüksek tansiyon durumunda burun kanaması ortaya çıkabiliyor ya da taşikardi yani aşırı derecede kalbin hızlı artması durumunda bazen ortaya çıktığı görülebiliyor. Tümörler yine buna neden olabilecek etkenlerden bir tanesi. Kanama pıhtılaşma faktörü bozuklukları da neden olabiliyor veya işte pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar bazen kullanıldığında uzun süre sonra burun kanamasına sebep olabiliyor. Aslında temel nedenine bakacak olursak burnun içerisinde burundaki o dokuyu besleyen atar ve toplar damarlarımız var. Bunlar ince küçük yapıda kılcal damarlar halinde yayılıyorlar. Bu damarlar genişliyorlar, daralıyorlar. İşte bazı etmenlere de maruz kaldıkları zaman çatlaklar oluşuyor. Bu çatlaklardan dolayı da burun kanaması gerçekleşiyor. Peki burun kanamasından ne yapılır? Siz ne yapıyorsunuz? Aklınıza getirin bakalım. Neler yapıyorsunuz burun kanamasında? Biraz bir düşünün. Genel olarak halk arasında yaygınlaşmış yanlış bir müdahale var. Yukarıya bak derler. Kafanı geriye yatır derler. Biz çocukken mesela çek yatın koltuğun üstüne yatırırlardı. Biz ve kafamızı o boşluktan sarkıtmamızı, arkaya doğru yatırmamızı isterlerdi. Bu yanlış bir müdahale. Bu müdahale ilerleyen zamanda mide bulantısı ve beraberinde kusmayı getirecektir. Halbuki olması gereken asıl müdahale burun kanatlarından burnu sıkıp sonrasında öne doğru eğilmektir. Halk arasında bilinen geriye doğru eğilmenin aksine tamamen öne doğru eğilmeniz gerekir. Videomuzun birinci kısmı bitti. Şimdi girelim detayına. Bakalım burun kanaması neden olur, nasıl olur, bu müdahale neden yanlış? Sizin için bir tane görsel ayarladım. Bu görseli zaten biliyorsunuz. Dilin geriye kaçması konusunu anlatırken size bu görseli yine göstermiştim. Bu görsel üstünden yürüyeceğim çünkü burada aslında yemek borusu ve nefes borusu da açık bir şekilde görünüyor. O yüzden bu görselin üstünde anlatmayı daha doğru buldum. Şimdi bakalım burunda neresi kanıyor? Ne yapıyor? Bu kanayan damarlarımız neler? Nerelerden geliyor? Buruna genel olarak bakacak olursak kırmızıyla çizeceğim şimdi bunu. Burnun şuradan bir tane, buradan bir tane, şu geriden gelen bir tane, bu hatta böyle şuradan aşağıya damağa gelir. Buradan da gelir şöyle dallanıp budaklanır. Kalınlaştıralım şöyle birazcık daha. Bu da gelir buradan bir yerden tekrardan içeriye girer. Bu tarafa doğru. Şöyle bunları da birleştirelim. Burnumuzun içinde böyle irili ufaklı kılcal damarlar, atar damarlar bulunmaktadır. Bir de bunlara eşlik eden toplar damarlar var. Onları da maviyle çizelim. Toplar damarlar hemen atar damarların yanında seyreder. Zaten ikisi beraber neredeyse aynı yerde bulunurlar. Şöyle hepsine bir tane çizsek. Evet. Aşağı yukarı böyle bir şey işte. Çok detaylı girmedim. Burnumuzda böyle irili ufaklı atar damarlar, toplar damarlar, kılcal damarlar bulunur. Burun kanaması diye karşılaştığımız durum genellikle darbeye, sümkürmeye, işte benzeri fiziksel etkenlere bağlı olarak en çok da işte ısıyla, hava değişimiyle birlikte bu fiziksel etkenlere maruz kalan kısım olan şu ön kısımda gerçekleşir. Çünkü buradaki damarlar arka kısımdakilere göre daha az korunaklıdır, dış etmenlere daha açıktır ve daha fazla çatlarlar, daha çok kanamaya sebep olurlar. Buradaki kanamada yapmamız gereken tek şey, bakın zaten burası burun kanadı. Burun kanatlarından sıkıyoruz ve hafifçe öne doğru eğiyoruz. Peki neden öne doğru eğiyoruz? Biz eğer kafamızı geriye doğru yatırırsak, şöyle bu işareti geriye alayım. Kanamayı bu sefer yeşil yapacağım. Aslında kırmızıdır kan rengi hepimiz biliyoruz ama gösterebilmek için yeşil yapıyorum. Buradaki kanama başladığında burundan dışarıya doğru akıyor. Doğru mu?
Biz burun kanadını sıktık, bunun dışarıya akmasını engelledik mi? Ne olacak? Burada göllenmeye başlayacak ufaktan. Eğer ki damarı tutturamadıysak. Bir de kafayı geriye yatırdık. O zaman buradaki göllenen kan buradan geriden olduğu gibi gelecek aşağıya ve mideye doğru yemek borusundan inecek. Yemek borusundan inen mideye doğru devam eden bu kan midede birikip toplandıktan sonra bir süre sonra bulantıya sebep olacak. Ve bu mide bulantısının neticesinde kustuğunda ortaya böyle kanlı bir kusmuk çıkacak. Bu kanlı kusmuk insanları daha çok panik eder. Hatta hastayı da daha çok panik eder. Bir de kusmanın da vermiş olduğu rahatsızlık var. Tablonun daha da kötüye gitmesinden başka hiçbir işe yaramaz. O yüzden kesinlikle kafayı geriye attırmıyoruz. Onun yerine burun kanatlarından sıkıyoruz. Öne doğru hafifçe eğiliyoruz. 5-10 dakika, 20 dakika maksimum kanamanın geçmesini bekliyoruz. Diyelim ki 20 dakika bekledik, ona rağmen burun kanaması durmuyor. İşte o zaman yapmamız gereken şey doğruca bir sağlık profesyoneline başvurmak, sağlık profesyonellerinden yardım istemek. 20 dakika geçmesine rağmen durmamasının sebebi ne olabilir? Birincisi kanama pıhtılaşma faktörü bozukluğundan dolayı olabilir. Hastamız kan sulandırıcı kullanıyor olabilir. Bu tarz şeyler tabii ki de kanamanın durmasını zorlaştıracak şeylerdir. Bunlara ilaçlı tedavi yapmak gerekir. Bir de kanama burada değil de daha geride bir yerde olmuş olabilir. Yani şuralarda bir yerde olan bir kanamaya siz burun kanatlarını ne kadar sıkarsanız sıkın, o kanamayı durduramazsınız. O akmaya devam eder. Bu durumda da zaten sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Bir sağlık profesyoneline başvurduğunuz zaman oraya tampon uygulaması yapıyorlar. Özellikle hastanelerde KBB uzmanları bunu yapıyorlar. Burnun içerisinde şuradaki damarları kapatacak kadar şöyle uzunlukta bir tampon yerleştiriyorlar. O tampon kanı emdikçe şişiyor ve kanamanın olduğu yere baskı uyguluyor. Kanamalarda da zaten müdahalemiz nasıldı? Baskı uygulayarak öncelikli müdahalemizdi. Bu baskı neticesinde kanama olan yerde pıhtılaşma gerçekleşiyor ve pıhtılaşma kanamayı durduruyor. Burun kanaması aslında bu kadar basit bir olay. Müdahalesi de çok basit ama yanlış müdahale durumu daha da kötüye götürebilir. Kusmanın neticesinde kişi o kustuğu sekresyonu yutabilir. Yani o kusmunu, kendi kusmunu yutarak kendi kusmunda boğulabilir. Bir tıkanmaya sebep olabilir. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle kafayı geriye atmıyoruz. Bu video böyle kısa, hızlı, pratik bir bilgi olsun istedim. O yüzden kısa keseceğim. Burada bitiriyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda benim anlattığım ama anlamadığınız veya anlatamadığımı düşündüğünüz, eksik anlattığımı düşündüğünüz herhangi bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bu tarz yorumlar benim kendimi geliştirmem için çok önemli. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup zil açabilirsiniz. Videodan en az bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenmeyi de unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın.